sürekli oynadı bir yaz tatilinde. Sonraki yaz da evde oynadı. Abisinin de yönlendirmesiyle League of Legends'ı seçtiğini sonradan anladım. Ben o konuda sürekli onu oynadığını falan bilmiyordum. İlk başta kontrollü oturuyordu tabii ki 1-2 saat filan. Tabii ben çalışıyorum, o ne derse ona inanıyorum. Artık bir sürü hikayeler, bir sürü ayarlamalar, bir sürü zaten telefonla arayıp da anne eve ne zaman geleceksin, saat kaçta geleceksin sorduğu anda demek ki tamam orada bir problem var. Bir şeyler yapılıyor demek ki. İşte kaç saat oynadın Coşkun? 2 saat. Yalan. Bu en az 5 saat. Bilemezsin. Anıl hep hocalar sorardı şimdi ortaokulda hani bir liseleri falan gezdirirlerdi böyle hangi mühendisler gelirdi okula, mimarlar gelirdi, doktorlar hani hangi çocuk ne mesleği seçmek ister derlerdi. Anıl hep bilgisayar mühendisi olurum derdi. Koray büyürken dışarı çıkmasını istemiyordum aslında. Hani gözümün önünde olsunlar istiyordum çocukları. Ama büyüyüp böyle işlere girdikten sonra sürekli bilgisayar başına oturmasını değil de çıkıp spor yapmasını, gezmesini, tozmasını istedim. Ailem zaten bayağıdır karşı oyun oynamama. Çünkü hani bir bilgisayar aldılar bana çok genç yaşımda ve ben çok sevdim bilgisayarı. Dolayısıyla hani birazcık hayatımın bir parçası haline geldi. Şimdi turnuvaya gitmesine ailenin bakış açısı biraz daha zor, ters oluyor. Hani ilk başta izin vermek istemiyorlar çünkü çocuğun okulunu engelleyecek bir şey bu. Yani açıkçası ben her zaman bir oyunda başarılı olabileceğimi düşünüyordum. Bu yüzden bu ayrı var. Yani bilgisayara oynayamayınca zaman kaybediyorsun ve kendini geliştiremiyorsun. Bu olunca da ben buna üzülüyordum genelde. Yani bu yüzden kızıyordum. Daha fazla oynasam daha iyi olabilirdim belki ama işte potansiyelimi biliyordum ama uygulayamıyordum bunu. Ben işten geldikten sonra Anıl'ın pek vakti olmuyordu bilgisayara oturmak için tabii. Ben de bir oyun kolik olarak onu hemen bilgisayarın başından kaldırıyordum. Hayatını, insanın sosyal hayatını çok fazla etkileyen bir şey bu durum. Yani mesela ben daha çok işte gezsin, tozsun, koksun, eğlensin daha çok isterim. Yani e-sporcu olunca daha fazla sosyal oluyorsunuz. Yani çok fazla insan sizi tanıyor, sizle konuşmak istiyorlar. Siz de yani mutlaka kafeden gibi insan bulabiliyorsunuz. Hem yani internette çok fazla tanıyan insan var beni ve onlardan arasından yani çok iyi insanlar var. Bunları seçip işte daha fazla arkadaşım oldu. Bizim nesil bu bilgisayar oyunlarını bilmiyor yani. Anlamıyoruz biz bu olayı. Nedir, ne değildir. Yani bu bir trend. Eskiden futbolcu olma denirdi. Şimdi herkes futbolcu yapmaya çalışıyor çocuğunu. Şimdi ileride de öyle olacak. E-spor için böyle olacak. Elektriğin böyle sigorta kontakları oluyor. Ben kapatırdım bilgisayar oynamasını. Elektrik gittiğini düşünsün diye. Hani artık yeter. Hani ben bile sıkılıyordum. Hani benimle ilgilensin. Anne baba çalıştığı için. Sigortaları kapattım. Kabloyu kestim. İşe giderken kabloyu alıyordum, götürüyordum. Ben de yedek bir power kablosu satın almıştım ve onu evin en gizli yerine saklıyordum. Annem gittikten sonra kendi power kablomu takıp annemin artık şey olmuştum. Hislerimle hissediyordum annem her an gelebilir diye. Kendi aramızda aile içinde tartıştık. Yani Asım'ın bu aşamada bile devam etmesinin daha iyi olacağını, kendisi için de daha iyi olacağını, kendisi istiyordu çünkü. Düşündük. Biz yani engel olmadık. Ailenizi anlatmak istiyorsanız öncelikle bir şey kazanıp gelin onların karşısına. Bu çok önemli. Hani düşünün yani sizin babanız hadi 2000 lira maaş alıyor olsun değil mi? Ben az önce bir turnuva kazandım. Bundan bir hafta önce ve 2000 TL kazandım. Hani siz babanızın yanınıza gidip bak baba ben 2000 TL kazandım. Ben işte sen bana oyun oynama diyordun ama bak ben turnuvaya gittim ve beni 10.000 kişi izledi. Yani bu başarının genellikle ailemden izin almamın biraz daha kolaylaşmasına neden oldu. Çünkü bir şey yaptığımı gördüler. Yani bir şeyde başarılı olduğumu gördükleri için onlar da desteklemek istediler beni. Hani onu her konuda destekliyorum. Yurt dışına gitmesinden de çok mutluyum. Hani şu yaşıma geldim, ülke görmedim. Onun görüyor olması hoşuma gidiyor. Ya o heyecanlar aslında anlatılması çok zor çünkü bir kere yaşıyorsunuz neredeyse. Yurt dışına 3-4 kere gittim ama Almanya'daki gibi değildi hiçbiri. O büyük bir turnuvaydı Gamescom. O zaman çok heyecanlıydım. Türkiye'nin en iyi oyuncusu ya da en iyi oyuncularından biri olduğu için bir de ülkeyi temsil etme durumu olduğu zaman gururlanıyoruz. Tabii önemli olan şey Coşkun'un artık
bu işte profesyonelleşmiş olması ve hani ciddi anlamda bir iş kolu olarak bakıyor olması önemli. Bunu istiyorduk. Valla maçlarına gittim yani 4-5 maçına gittim ve hoşuma da gitti. Şimdi hepsi genç ya. Benim oğullarım yani. Hepsi benim çocuklarım liseli, üniversiteli. Hepsi de merhabalaştık ve bana yer verdiler sağ olsunlar. Holiflix'in annesi deyince herkes böyle bize imza versin falan diyorlar. Abla falan, teyze diyorlar. Benim bu onlar hoşuma gidiyor yani. Bunlar insanın gururunu okşayan şeylerdir. İnsanın çocukları, başarısı insanı her zaman onore eden şeylerdir. İlk anne ben hani böyle şehir dışına gideceğim, artık oyunumu burada oynayacağım, bana gelirli kazançları, hediyeler olacak dediğinde çok şaşırmıştım. Ve ilk kupayı gördüğünde de çok şaşırmıştım. Hani çok garipti. Yani maçını izlerken gerçekten Asım First Blood geliyor, geliyor, sürekli bekliyorum. Bunu da yapıyor kendisi. Oyunda herhangi bir aktivitesi olduğu zaman gerçekten çok seviniyorum ve gurur duyuyorum. Bu çok güzel bir his gerçekten. Acayip bir şekilde bir gurur var. Yani sanki gerçekten ben oradayım yani. Belki ben orada olsam bu kadar gururlanamam, bu kadar mutlu olamam belki yani. Arkadaşlarımla falan turnuvasını falan izlediğimizde yani resmen bizim için tuttuğumuz takım gibi bir şey gibi yani. Çok harika bir duygu gerçekten ailem için, benim için de aynı şekilde. Ünlü ne demek onu bilmiyorum. Yani ünlü olmak nasıl bir şey onu bilmiyorum da kendisi memnun bu durumdan. Daha farklı hissediyor. O memnunsa ben de memnunum tabii ki. Bu duygusal olayı, o sahnede olmak çok çok farklı bir şey benim için. Yani o çeki tutmak, o kupayı kaldırmak bunlar çok güzel. Bunları yaşadım. TBF'de 5000 kişinin önünde oynadım ve inanılmaz bir histi yani. Yani sırf tekrar o hissi yaşamak için oynuyorum diyebilirim.